Redmi Note 7 cihazlarda cihazımız şarj almadığında şema yardımıyla arızayı nasıl takip ettiğimizi kısaca izah edeceğim. Siz şema üzerinde bu mantıkla devam edin. Ben önemli noktalara değineceğim bu videoda. Ayrıntıları kendiniz takip ederek bu mantıkla devam edin. İlk önce şemamıza Ctrl F yapıp VBus yazıyoruz. Şarj devremizi bulabilmek için. Şu şekil ana bölümden yapalım. Şuradan VBus yazalım. Evet. USB VBus diyor. Yani bu bizim 5 voltumuzun artı ucu demek istiyor arkadaşlar. Resmimizi biraz ufaltırsak daha net göreceğiz. Bir tane kapasitörde geliyor. C601 kapasitörüne. Bunun bir ayağı şase, bir ayağında 5 volt olacak. Bu bizim entegreye USB in diyor zaten giriş. Entegreye giriş voltajımız. Devamında bakacağımız burada VBAT yazıyor. Yani batarya çıkış ucumuz. Bu da C610 kapasitörden geçiyor arkadaşlar. Bunun da bir ayağı şase, bir ayağında 3.6 gibi bir voltaj veya 1.8 ile 3.6 gibi arası bir voltaj olacak. Bunları da kontrol edelim. Tabi öncelikle alt port, ara film, şarj soketimiz bunlar kontrol edildikten sonra buraya geçiyoruz. Onu da belirtelim. Burada VBus yazıyor. C1307 kapasitörümüzün bu bir nevi TP noktası yani test noktası gibi bir yer. Buradaki 5 voltu ilk önce alacağız arkadaşlar. C1307'nin ayağındaki yani kapasitörün bir ayağındaki 5 voltu öncelikle alacağız. Devam edelim şemamızda. Bu farklı yerlere de gidiyor. Bu az önce bakmış olduğumuz ana devre. Devamında buraya geliyormuş USB'miz, girişimiz. Devam edelim. Sırasıyla bunları kontrol edeceğiz. Benim arama mantığımla. Siz de bu mantıkla takip edin. Ama genelde ilk gösterdiğim yerleri özellikle kontrol edin. Bunları anakartta bulalım bir de. Bir saniye. Bu bizim alt board'umuz. Bu da anakartımız. Buraya Ctrl F yapalım. Ne demiştik? C601. İlk önce onu bir bulalım. Neredeymiş yeri? C601'imiz burada. Arkadaşlar. Bunun bir ayağında ilk önce 5 voltumuzun olup olmadığına bakalım. Devamında ne demiştik? C610'un ayağına bakalım. C610'umuz da burada. Bunun ayağında da 3.6 volt gibi yani 1.8 ile 3.6 volt gibi bir voltaj olacak. Bu bataryaya çıkış ucumuz. Bunu kontrol edelim. C601'in ayağındaki 5 voltu kontrol edelim. U501 bizim şarj kontrol entegremiz. Bu da şarj entegremiz. Bunlardan önce alt board, ara film ve şarj soketimizi mutlaka kontrol ediyoruz. Buraya voltaj gelmiyor. Eğer buraya 5 voltumuz gelmiyorsa, C601'in ayağına 5 volt gelmiyorsa ya da az önce demiştik ya C1307'nin ayağına 5 volt gelmiyorsa ki onu da bulalım. Bir saniye. Evet, C1307'miz de buradaymış. İlk önce buna bakalım. Buradaki 5 voltumuz var mı yok mu? Bunun bir ayağı şase, bir ayağı ana uç. Ana uçta 5 volt olacak. Şayet burada 5 voltumuz yoksa ara film şarj soketimiz sağlam, alt board'umuz da sağlamsa eğer yine buraya voltajımız gelmiyorsa 5 voltumuz o zaman soketimize ya da ara filmi kontrol ediyoruz. Yani ilk başladığımız nokta burası olsun. Buradaki 5 voltu bir sağlama alalım önce. Burada 5 volt varsa C601'e bakacağız. C601'in ayağına geliyor mu 5 volt? Eğer buraya da gelmiyorsa bu aradaki yolda kopukluk vardır.
Bu yol kopuğunu takip ediyoruz. Bunların hepsi tamam. C610'da 3.6 voltumuz yoksa o zaman şarj entegremize müdahale edeceğiz. Sırasıyla Redmi Note 7 cihazlarda bakacağımız arıza bu şekil arkadaşlar. Kolay gelsin.